Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolundadır umarım. Çok çarpıcı haberlerimiz var yine magazin dünyasından ilginç konularla geldim. Hepsini konuşacağız dostlar. Hepsini konuşacağız. Sevdiğiniz ünlüler, merak ettiğiniz ünlüler, hepsini konuşacağız. İlginç gelişmeleri tek tek anlatacağım size ve sizlerden gelen soruları da yanıtlayacağım arkadaşlar. Yayınıma gelmenizi bekliyorum. YouTube'un sizlere yolladığı mesajdan sonra Bilal Özcan canlı yayına başladı. Mesajından sonra sizlerin yayınıma gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Ramiz, ilk gelen Ramiz. Merhaba Ramiz, hoş geldin. Stoak, hoş geldin. Ege, merhaba canım. Ruksara yine burada. Merhaba Seheyda. Merhaba Aparece Sida. Buanote diyor. Buanot. Hmm, Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. Hülya, merhaba. Stoak, Melahat. Yegane de burada. İyi günler. Martin nasılsın? Simon Enid burada. Jasmine geldi. Alara da geldi. Zeze. Teşekkür ederim Yegane. Sen nasılsın? Umarım herkes iyidir. İyi akşamlar Osman. Charlin Todd. Merhaba, merhaba, o da selam verdi. Ben de ona selam verdim. Mileli de burada. Dicle de geldi. Kırcalı burada. Herkes burada. Dostlar, Yegane, gelen arkadaşlar sonradan unutuyorsunuz. Peşin peşin beğen yaparsanız memnun olurum. Zahra, ne güzel eller onlar. Yegane, Elonara, Nimet Çelik, Sito Ak. Ben de geldim, sizi hiç kaçırmadan izliyorum diyor Nimet Çalık. Teşekkür ederim Nimet Çalık. Sito Ak'ın iyi akşamlarını gördüm. Melahat'tan da güzel haber. Meral, Nur Hayat. Herkes burada dostlar. Merhaba, 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 merhaba. Yoğun bir şekilde arkadaşlar Fatih Ürek'i soruyorsunuz. Fatih Ürek'le ilgili bilgi almak istiyorsunuz. En çarpıcı haberler, en gerçek haberler, en son haberler her zaman olduğu gibi ben de. Önce acı bir haberle başlamak istiyorum. Arif Erkin Güzel Beyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Çok değerli bir sanat insanıydı kendisi. Sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu, müzik insanı, müzisyen, dizi oyuncusu. 13 Eylül'de 90 yaşına girmişti. Ve oğlu bu sabah babasını kaybettiklerini açıkladı. Yabancı Damat dizisi yıllar önce çok beğenilmişti. Herkesin belleklerine kazınan bir diziydi. Yabancı Damat dizisiyle kalpleri fethetmişti. Bir dönemin çok sevilen dizisinde Memik Dede karakterini canlandırmıştı. Daha sonra İkinci Bahar dizisinde de gördük, Bizimkilerde gördük, Yazlıkçılar'da gördük. Son dizilerde Menajerimi Arada vardı. Türk Dedektif orada vardı. Keşanlı Ali Destanı'nda vardı. Aile Arasında ve çok değerli bir oyuncuydu, bir müzik insanıydı. Aynı zamanda e, bazı dizilerin ve sinema filmlerinin müziklerini de o yapmıştı, o bestelemişti. Allah rahmet eylesin, değerli bir oyuncuyu kaybettik arkadaşlar. Evet, Fatih Ürek'le ilgili çok çarpıcı haberlerim var. Fatih Ürek yoğun bakımda biliyorsunuz. Türkiye'nin ünlü şarkıcısı. Fatih Ürek dün evinde kalp krizi geçirmişti ve kalbi durmuştu. Yaklaşık 30 dakika beynine oksijen gitmedi. Anlatacağım ve onunla ilgili aldığım ilginç bilgiler var. Konuşacağız arkadaşlar. Sinan Akçıl sevenler, şarkıcı Sinan Akçıl'ı beğenenlere müjde. Sinan Akçıl 10. albümünü çıkarıyor arkadaşlar. Artık albüm çıkarmak diye bir şey yok biliyorsunuz. Herkes bir şarkı çıkarıyor, bir şarkı yapıyor, onu çıkarıyor, bir şarkı söylüyor, onu yayınlıyor. Ama Sinan Akçıl zaten piyasadaki çoğu sevilen pop müzik şarkılarının üreticisi, bestecisi, söz yazarı olduğu için adam fabrika gibi, şarkı fabrikası gibi çalışıyor. Kendisine
bir albüm hazırladı ve bu albümü yakında çıkarıyor. 31 Ekim'de çıkaracak. Albümün adını 4K koydu. Kendisine de bir müzik şirketi kurduk. Şu müzik şirketinin adı da 4K ve o albümde Ebru Gündeş bir şarkısına vokal jest yaptı. Şöyle ki Ebru Gündeş Sinan Akçıl'ın daveti üzerine stüdyoya gidiyor şarkıları dinlemek için. Şarkıları dinlerken henüz daha son aşamasında olan Kimlesin şarkısını çok beğeniyor. Ben diyor bu şarkıda diyor vokal yapmak istiyorum, serbest vokal yapmak istiyorum diyor. Ve o şarkıya vokal yapıyor Ebru Gündeş. E, O şarkıyla çıkacak Seren Akça'nın albümü. Şarkıların hepsine klip çekeceğini söyledi ve 2'şer hafta arayla da bu 10. albümdeki bütün şarkıları piyasaya çıkaracağını söyledi. Merakla bekliyorum Seren Akçıl'ın bu şarkılarını. Eren merhaba. Afrasya Seriodostos, Afra Mert, Dilek de burada, İsa burada, İsmail burada. Nadide Tagavi burada. YTDT burada. Merhaba. Meliha da geldi. Yegane nasılsın? İyi misin? Aleykümselam. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de konuşacağız. Nur Hayat da yazmış. Victoria's Secret'in defilesi yine dünyada magazin gündeminde zirveye yerleşti. Victoria's Secret Fashion Show biliyorsunuz 30 yıldır 1995 yılından beri Amerika'da gerçekleşen bir podyum olayı. Bir podyumun üzerinde ünlü yıldızlar, ünlü mankenler, ünlü modeller, biz onlara top model diyoruz. Victoria's Secret markasının ürünlerini, iç çamaşır modellerini her defilede, her senede bir kere yapılan bir defile bu. Podyumda tanıtıyorlar ve podyum üzerinde yürürken de sırtlarına kocaman melek kanatları takıyorlar. Melek kanatları bu defilelerin sembolü oldu artık. Biliyorsunuz arkadaşlar. Dün gece yeni 2025 defilesi gerçekleşti Amerika'da ve büyük ilgi çekti. Dünya üzerinde 1 milyara yakın insan canlı olarak bu defileyi seyretti televizyonlardan. Adriana Lima'dan Barbara Palvin'e kadar bütün ünlü mankenler oradaydı ve yeni top modeller de podyum üzerindeydi. 9 aylık tecrübeli manken, 9 aylık hamile bir manken vardı. Tecrübeli manken Jasmine Tox 9 aylık hamile karnı burnunda podyum üzerinde yürüdü ve Kadınlar NBA'yi VNBA'nin gözde basketbolcusu, sporcusu Angel Reese de podyumda yürüdü arkadaşlar. Boyu Barbie lakaplı Angel Reese de Victoria's Secret Fashion Show'a dün gece renk kattı ve alkışlandı. Başka sürprizler de vardı bu defilede. YouTube'da izleyebilirsiniz bu podyum şovunun ilginç görüntülerini arkadaşlar. Ajda Pekkan bir çikolata markasının reklam yüzü oldu. 40 milyon lira ücret aldı. 79 yaşında, 80 yaşına girecek Ajda Pekkan bir çikolata markasının reklam yüzü oldu. Görüyor musunuz başarıyı? 79 yaşında, mesleğinde zirvede kadın. Çok güzel şarkılar seslendiriyor. Çok beğeniliyor, çok alkışlanıyor ve konserleri aynı hızla devam eden sanatçılardan biri Ajda Pekkan. 79 yaşında işini başarıyla yapıyor. Böyle olunca, büyük alkış alınca, çok sevilince, çok takdir edilince markalar da ürünlerini satabilmek için onun kapısını çalıyorlar ve bir çikolata markası Ajda Pekkan'a 40 milyon lira
1 milyon dolar teklif etti. Benim reklam yüzüm ol, ürünlerimi sen tanıt diye ve anlaşma sağlandı. Ajda Pekkan son 3 senede mesela bir dondurma, dünya ünlü bir dondurma firmasının Türkiye reklamlarında oynadı. Bir mobilya şirketinin reklamlarında oynadı. Reklam yüzü olarak yer aldı Ajda Pekkan. Yurt dışındaki bir tekstil firması Türkiye'ye yatırım yaptı. Türkiye pazarına girerken ürünlerini Ajda Pekkan'ın tanıtmasını istedi ve Ajda Pekkan'la çalıştı geçen sene. Ajda Pekkan Allah sağlık versin, Allah başarılarını daim etsin. Zirvede 1963 yılında ilk sahneye çıkmıştı. O zamandan beri her zaman kendisinden söz ettirmeyi başaran bir yıldız Ajda Pekkan. Boşuna süperstar demiyorlar ona. Süperstar. Peki Gülşen azimle kazanan her zaman azimle çalışan her zaman kazanır. Disiplin önemli diyor. Ajda Pekkan müthiş disiplinli ve müthiş azimli arkadaşlar. Hakikaten işinde çok başarılı, çok prensip sahibi. Evet, beğen sayısı niye bu kadar az? Beğenmeyi unutuyorsunuz. Biliyorum istiyorsunuz beğenmeyi ama aklınıza gelmiyor. Dostlar beğenirseniz sevinirim ve yeni gelen arkadaşlar, yayınıma yeni katılan arkadaşlar beğen yaparsa memnun olurum. Abone olmadan izleyenler de abone olursa mutlu olurum. Banu Kabaş nasılsın? Humay merhaba. Çalışkan kadın. Evet, Dilek Kuzu da burada. Aleykümselam Dilek Kuzu. Çok çarpıcı bir haberim var Fatih Ürek'le ilgili. Hiçbir yere ayrılmayın. Fatih Ürek'le ilgili. Bak geldi. Gelmez diyenler utansın. Nelida Manzano geldi. Arjantinli özel üyem. Özel üyelerimin rengi başka oluyor. İsimleri başka yazıyor. Ve kendilerinin bir de rozeti oluyor. Renkli bir rozeti oluyor isimlerinin önünde. Nelida Manzano yeşil renkli ve mavi rozetiyle Selam Usta Bilal diye yine Türkçe'ye çevirmiş ve yazmış. Arjantin'den hola. Hola Nelida. Merhaba Nelida. Hola. Hoş geldin Nelida. Ramazan Özkılıç Afra Saraçoğlu'nu çok sevdiğini söylüyor. Kim daha çok seviyor peki Afra Saraçoğlu diye soruyorum size. Ramazan Özkılıç çok seviyorum diyor. Ondan daha çok seven var mı aranızda? Ali İhsan Öztürk merhaba, selamlar diyor. Emine Öztürk, İnşallah bütün hastalara ve Fatih Üre'ye sağlık versin Allah diyor. Amin, amin, amin diyorum ben de. Figen merhaba nasılsın, iyi misin? Sito Ak ben çok seviyorum diyor, yeşil kalplerle geldi. Afra Saraçoğlu'nu kim daha çok seviyor? Ramazan ben seviyorum diyordu. Ben diyor Sito Ak daha çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Ümran Keleş Emine amin diyor. Ben diyor Nur Hayat. Nur Hayat hepinizden çok sevdiğini söylüyor. Yıldız Çelik merhaba dedi. Melahat da Afram'ı alkışlıyor dostlar. Roya burada. Merhaba Roya. Sevgi Şen geldi. Ben daha çok seviyorum diyor. Ama Mert'ten daha çok değil diyor. Mert Ramazan Demir en çok seviyor Afra Saraçoğlu'nu. Figen teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ediyorum. Melahat ben dedi. Afra kardeşimiz ve kızımız diyor. Sito Ak. Yıldız Çelik Mert'i çok sevdiğini belli ediyor. Birgül Koharik Sari hoş geldin. Fatma Kara Mert'i çok seviyorum. Elif herkese selam söylüyor. İyi akşamlar diyor. Nur Hayat da. Roya teşekkür ederim. Seni sormalı. Bütün dostlar burada. Hola Fiorella. Pascu Cielo Fiorello. Hola. Arjantin'den. Hola. Gülşen Dönmez. Sito Ak. Süreyya Roya. Dostlar hepinizi de ben çok seviyorum. Efsane aktörler Robert De Niro ve Al Pacino. Robert De Niro ve Al Pacino efsane aktörler. Robert De Niro'nun 2 tane Oscar ödülü var. Biri yardımcı
en iyi erkek oyuncu. Birisi en iyi erkek oyuncu. The Godfather filmini seyreden var mı içinizde? Seyretmeyen var mı demek daha doğru olur. The Godfather bir seri filmdi bu. Baba filmi. The Godfather. The Godfather 2 ile 1975 yılında en iyi yardımcı oyuncu erkek oyuncu ödülünü almıştır. Robert De Niro ve Kızgın Boğa filmiyle de 81 yılında en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştı. 2 Oscar'lı Robert De Niro ile Al Pacino. Al Pacino'da bir Oscar ödülü var. 93 yılında Kadın Kokusu filmiyle. Al Pacino 82 yaşında, Robert De Niro Al Pacino 85 yaşında, Robert De Niro 82 yaşında. Efsane aktör ikisi ve bir İtalyan markası, lüks giyim markası, daha doğrusu çoğunlukla kışlık kıyafetler ve kayak kıyafetleriyle tanınan lüks bir İtalyan giyim markası. Bu iki ünlü sinema oyuncusunu, iki dev ismi birlikte reklam filminde oynattı. Yeni kreasyonunu tanıtmaları için. Ve 5'er milyon dolar aldıkları söyleniyor. Bence 5'er milyon dolar az bu değerde oyuncular için. Ne yapıyor? Türk parası 200'er milyon lira yapıyor. Ama Hollywood'da önemli oyuncular biliyorsunuz çok büyük paralar alıyorlar. Bir filmden 20 milyon dolar alan oyuncu var. 15 milyon dolar. Bu iki oyuncu mesela 10'ar milyon, 20'şer milyon dolar alsalar bir filmden normal yani. Birlikte oynadıkları reklam filmden 5'er milyon dolar aldıkları söyleniyor. Bu montlar çok özel tanıttıkları kışlık montlar kas tüyünden. Bütün ürünleri kas tüyünden bu markanın ve çok kaliteli bir kampanya. Bu kampanyanın yüzü olarak bütün dünyada bizde de şu anda fotoğrafları yayınlanıyor magazinde. Siyah beyaz fotoğraflar yayınlanıyor. Robert De Niro ve Al Pacino'nun bu haber Dünya Magazininde gündemde arkadaşlar. Dostlar. Ümran Keleş, Gülşen böyle demeyin. Tabii ki farklı partnerleri olacak. Onlar oyuncu. Osman Ulusan yarın günlerden cumartesi yapacağız. Ramazan Özkılıç, Afra Saraçoğlu çok güzel bir kız. Evet Ramazan. Onur Akay'la cumartesi günü bizim yayın günümüz. Osman Ulusan Merdo diyor Ümran Keleş. Evet. Sordum girişte sordum başlık olarak videonun başlığı olarak Mert Afra neredeler? Wanted dedim. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu neredeler? Aranıyorlar. Wanted aranıyorlar. Neredeler? Dilek siz var söylemezse olmaz. Çok güzel. Şimdi o kadın yok. Dilek sizi seviyorum Bilal Bey. Peki arkadaşlar. Evet. Mert Ramazan Demir'i ve Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız ama öncelikle Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek dün kalp krizi geçirdi ve dünkü videoda da anlatmıştım. Kendisi yoğun bakımda uyutuluyor. Niye uyutuluyor? Çünkü beyni uzun süre oksijensiz kaldı. Kalp krizi geçirdikten sonra evinde düştü ve öldü. Düştü ve öldü. Kalbi durdu. Kalp durması ölüm demek. Ve şoförü hemen ambulans çağırdı. Allah'tan hastane çok yakın evine ve ambulans geldi. Ambulans gelene kadar geçen sürenin 10 dakika olduğu tahmin ediliyor. Ambulanstan inen 3 tane sağlık görevlisi eve gelip hemen ona kalp masajı yapmaya başladılar. Bir yandan da sedyenin üzerine alıp hastaneye taşıyorlar ki hani hastanede de gerekli diğer müdahaleler yapılsın. Kalp masajı yapa yapa hastaneye taşındı ve bu çalışma başladıktan sonra 20 dakika geçti, beynine oksijen geldi. Yani toplamda 30 dakika, yarım saat kadar
Beyin oksijensiz kaldı. Kalbi yarım saat kadar durdu, beyin oksijensiz kaldı. Tıp insanları bir insanın kalbi durduktan sonra 3 ila 4 dakika beyine oksijen gitmezse beyin bunu tolere edebiliyor. Ama 3-4 dakikadan fazlası o insanı felç yapıyor, o insanı yatalak yapıyor, e, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu yapabiliyor. Yani beyninde tahribat yapıyor. Uzun süre oksijensiz kalmak. Doktorları bundan çekiniyorlar, bundan çok endişe ediyorlar. Kalbi hallettik diyorlar. Kalbinde sorun yok. Hastaneye götürülür götürülmez hemen kalbine müdahale edildi. O tıkalı olan damar açıldı. Hemen alete sokuyorlar, bakıyorlar hangi damar tıkalı. O tıkalı damara hemen bilekten ya da kasıktan damar yoluyla stent takılıyor. Mevcut olan stent tıkanmış, bir pıhtı atmış. Daha önce takılan bir stent varmış ona yıllar önce. O tıkanmış ve o yüzden kalp krizi gerçekleşmiş deniliyor. Ve kalbi halledildi fakat bu beyin ne olacak? Doktorlar bundan endişe ediyorlar. Orada bir arıza, bir araz, bir tahribat yapmış olabilir mi diye dua edelim. Duayla her şey gerçekleşir. Allah isterse her hastaya şifa verebilir. Tüm hastalar için ve Fatih Ürek için dua edelim dostlar. Kalbi durmuş ve tekrar hayata döndürülmüş ve bu süreç yarım saati bulduğu için de doktorların endişesi. Bugün uyandırılacaktı Fatih Ürek. Öyle söyleniyordu ama doktorlar 24 saat daha uyutulmasına karar verdiler. Uyutulunca beyin fonksiyonları azalıyor. Dolayısıyla bütün organlar çok düşük tempoda çalıştığı için beyin daha az görev yapıyor. Dolayısıyla kendisini onarması daha mümkün, iyileşmesi daha mümkün beynin. Bir yandan da ilaçlar veriliyor kendisine. Şimdi Fatih Ürek'le ilgili bir araştırma yaptım. Onu çok iyi tanıyan birkaç kişiyle konuştum arkadaşlar. Fatih Ürek son zamanlarda durumu nasıldı diye. Mali açıdan durumu biraz sıkıntılıymış arkadaşlar. İşler azaldı. Şöyle müzik sektöründe ne yazık ki konser sayıları da azaldı. Ee, Gidilen işlerdeki e, sayı da azaldı. Yani eskiden ekstra işler de vardı. Düğünler, şunlar, bunlar. E, Belediyelerin organizasyonları vardı. Belediyelerin organizasyonları tamamen yasaklandı, iptal edildi, bitti. Ekstra işler azaldı. İnsanlar artık düğün, dernek, nişan yaptıkları zaman sanatçıları falan çıkarmıyorlar masraf olmasın diye. Düğünler falan öyle eski şaşasında değil. Eskisi gibi böyle görkemli düğünler yapılmıyor. Ekonomik sıkıntı her şeyi etkiledi. Dolayısıyla eskiden düğünlere çağrılan şarkıcılar artık düğün işleri, nişan işleri bulamıyorlar. Fatih Ürek de Türkiye'de en iyi eğlendiren insanlardan biriydi sahnede. Dolayısıyla o da işlere, o anlamda işlere gidemez oldu ve kazancı da azaldı. Zaten yıllar önce hatırlayanlar olacaktır içinizde. 2006-2007 senesinde Fatih Ürek'in ablasıyla arasında bir kriz doğmuştu ve ablası 17 yıl küs kaldığı ablasının kendisini dolandırdığını iddia etmişti Fatih Ürek. Bu dediğim senelerde Sevil Ürek'in ve e, Balmumcu'daki bir villasını, çok değerli bir villa. O zamanki parayla 1,5 milyon dolar değer biçilmişti o villaya. O villasını e, o villasını para aldığı bir insana, borç para aldığı bir insana kaptırdığını söylemişti Fatih Ürek. Ablasının dolandırıcıların kurbanı olduğunu ve kendi ablasına vekalet verdiği için kendi villasının elinden gittiğini, uçup gittiğini söylemişti Fatih Ürek ve o zaman bankadaki bir miktar parasının da yine bu şekilde kaybolduğunu söylemişti.
E, Ekonomik olarak o olay onu çok sarsmıştı ve üzmüştü. Sonra kendisini toparladı ama Fatih Yürek o olayı da unutamadı. En son Fatih Yürek'i üzen bir olay var. Bodrum'da çok güzel bir konak gibi bir ev almıştı Bodrum'da. Yalı Çiftlik'te 5 katlı bir villası vardı arkadaşlar. 800 metrekare oturma alanı olan bir villası vardı ve onu 3,5 milyon euro değerinde olduğunu söylüyordu Fatih Ürek o evin. Evin masrafı çoktu. 8 çalışanı vardı. İşte bahçıvanıydı, güvenliğiydi, evin yemeklerini yapanıydı, hizmetçisiydi. 8 çalışanı olduğunu söylüyordu Fatih Yürek ve masrafının çok olduğunu söylüyordu. Ama çok güzel bir evdi. O böyle masrafından filan şikayet ettikçe de onun yakınındaki kişiler ya sat şu evi ya sat da parasını başka türlü değerlendir diye onun aklına girmişlerdi arkadaşlar. Ve bir anda karar verdi evi sattı. Sattı. Hakikaten o zamanki parayla e, düşündüğü rakama sattı o evi. Ve onu sattıktan sonra gitti Torba'da tepede, yüksekte bir yerde bir ev aldı. Ve sonra çok pişman oldu Fatih Yürek. O güzelim evi satıp da Torba'da o dağın tepesinde, yüksekte evi aldığına çok pişman oldu. Birincisi bu evi hakikaten ona yakışan, muhteşem görünen, gerçekten kullanımı da çok güzel olan 5 katlı bir konaktı. Her şeyle dört dörtlüktü. Ona yakışan bir evdi ama sattırdılar. Aklına girdiler, sattırdılar. Sat, sat kurtul, sat kurtul, sat kurtul diye. Torba'da aldığı evden de önce bir beğendi aldı. Deniz manzarası falan çok güzel. Sonra çok yüksekte olduğunu filan daha sonra aldıktan sonra ona dert olmaya başladı. Ya ben buradan denize gitmek için haldır haldır arabaya biniyorum, denize iniyorum. Yürüsen yürünmez, çıkarken yokuş yukarıya her gelen şikayet ediyor. O konak satılır da bu ev alınır mı filan diye. Ve evin de verip aldığı paranın karşılığı etmediğini de gördü arkadaşlar. Aldığı evi bu torbada. Çok üzüldü. O zaman da çok üzülmüştü. Onu iyi tanıyanlar hala onu kafasına taktığını söylüyorlar. Ve Fatih Yürek gibi bir insan, bir zamanlar sahnelerde çok büyük para kazanan bir insan. Mesela kendisi Şişli'de bir lokal var. Orada sahneye çıkardı ve orada bütün tıklım tıklım dolardı. Orası 500 kişi alıyor yaklaşık 450-500 kişi. Ağzına kadar dolardı Fatih Yürek. Devamlı mesela orada sahneye çıkardı. Ee, İzmir'e giderdi, işlere işte Kıbrıs'ta çok sık işlere giderdi falan ama bu işlerin hepsi azaldı. Geliri kazancı azaldı. Ve çok severek e, Galatasaray Stadyumu'nun olduğu yerde, şimdiki Galatasaray Stadyumu'na çok yakın, orada büyük bir alışveriş merkezi var ya Vadi İstanbul. O Vadi İstanbul'un çevresinde çok güzel evler var. Orada bir ev kiralamıştı Fatih Yürek. Kirası 50 bin liraydı. Ev sahibi zam yapmak istiyor ve e, o evin fiyatını Fatih Üre'ye 135 bin lira olarak söylüyor. 135 bin liraya çıkardım evi diyor, fiyatını diyor. Fatih Ürek buna da kafayı takıyor. Ya diyor ben sokakta mı kazanıyorum, sokakta mı topluyorum? Bu kadar çok kira olur mu? 50 bin liralık ev 135 bin lira olur mu? Diye bunu da kafaya takıyor. İnsanın geliri azalınca nereden kısacağını şaşırır ve kısmak ister. Harcamalarını kısmak ister. Dolayısıyla çok güzel bir ev orası ama 135 bin lira bilmiyorum oranın piyasa değeri nedir. Fakat muhit çok güzel. Evler çok yeni ve konutlar lüks konut. Dolayısıyla ev sahibi de düşündüğü rakamı söylemiş ve hani benim istediğim rakam bu. Oturmak istiyorsanız buyurun. Deyince de Fatih Ürek bunu da kafasına takmış arkadaşlar. Bunu yakınlarından duyduğumu söylüyorum ben size. İşler iyi değil. Bodrum'daki evini kaybettiği için çok üzgün.
Çok sevdiği evini kendi hatası arkadaşlarının dolduruşuna geldi, kaybetti. O evi tekrar alamam ben diye, arkadaşlarına her zaman içini döküyormuş ve kirayı düşünecek durumda. Kira artışını düşünecek durumda. Fatih Yürek, çevresindeki insanlara çok para yediren bir kişi olduğunu söylüyorlar. Özel hayatındaki insanlara çok para harcadığını, çok para, verdiğini söylüyorlar arkadaşlar ve, çok önemli bir başka konu daha söyleyeceğim şu anda. Eee, Lütfen beğen yapın. Sayısı az. Biliyorum unutuyorsunuz. Hepinizin çok iyi niyetli olduğunu biliyorum. Eee, Yayınlarıma destek olduğunuz için de çok, memnunum. Çok teşekkür ederim ilginize. Ancak bu beğen sayıları, bu abone sayıları, hype sayıları, hype ederseniz de memnun olurum. Beğen yapanlara hype tuşu açılıyor. Hype etmek ücretsiz arkadaşlar. Bunlar bizler için önemli kriterler. Çünkü YouTube değerlendirirken bunlara da bakıyor arkadaşlar. Çok önemli bir şey söyleyeceğim dedim. Fatih Yürek son zamanlarda, zayıflama iğnesi kullanıyormuş. Piyasada 2 türlü zayıflama iğnesi var arkadaşlar. Reklam olmasın diye isimlerini söylemeyeceğim, baş harflerini söyleyeceğim. Türkiye'de bulunmayan, yurt dışından, Avrupa'dan getirtilen M isimli ilacı kullanıyormuş. M isimli iğneyi, zayıflama iğnesi 18.000 lira ile 20.000 lira arasında satılıyormuş bu. Yurt dışından getiriyorlar ve bazı lüks eczanelerde bu fiyata satıyorlar. Bir de O isimli, O harfiyle başlayan bir iğne var. Onun fiyatı 7.500 lira. O bütün eczanelerde bulunuyor. Ama ünlüler, artistler, oyuncular, şarkıcılar, özellikle şarkıcılar çok kullanıyor arkadaşlar zayıflama iğnelerini. Bütün o ben rejim yaparak zayıfladım diyenler falan var ya, diyet yaparak, hiçbirine inanmayın. Hepsi bu iğneyle zayıfladı arkadaşlar. Ebru Gündeş, Zara, Deniz Seki, Reyhan Karaca, aklıma gelenler. Hepsi bu iğneyle, harfiyle başlayan iğneyle zayıfladı. Yani piyasada insanlar bu iğneleri kendileri vuruluyorlar, karınlarına vuruyorlar. Zebil gibi. Zebil gibi eczanelerde, o öbürü bu eczanelerde değil. Ancak, Fatih Ürek de, yeni başlamış iğne vurulmaya. 5-6 kilo vermiş. Fakat bu iğnelerin yan etkisi olabiliyor dostlar. Bu iğneleri doktor muayenesi olmadan, doktor reçeteye yazmadan kullanmayın. Bu iğneler, özellikle, pankreasta, karaciğerde çok rahatsızlık yapabiliyor ve, vücudun dengesini bozabiliyor. Acaba diyorum Fatih Ürek'in, kalp krizi geçirmesinde, böyle bir iğnenin rolü oldu mu? Bu yaşadığı son zamanlardaki sıkıntıların, ekonomik sıkıntıların, düşüncelerin. Çünkü Fatih Yürek, dışarıdan tanıyanlar çok iyi bilir, çok iyi bir insandır. Hakikaten kimse için kötülük düşünmeyen, kalbi çok temiz olan melek gibi bir insandır. Taktığına takar, o ayrı. Kim takmıyor ki? Taktığına takar, küstü mü küser. O ayrı. En yakın arkadaşı Demet Akalın'la bile 2 sene, 3 sene küs kaldı. Ancak sonra işte bizim, programda Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına ikisini de bağladık. Önce ayrı ayrı barıştırdık. Sonra ikisini de birlikte bağladık, konuşturduk yüz yüze telefonla. Barıştırmıştık en son. Çok şükür, eee, uzun bir süre ayrı kaldıktan sonra sevdiği arkadaşıyla barışmıştı Fatih Yürek. Demet Akalın da dün hastaneye gitti, koştu. Ancak tabii ki, yoğun bakımda uyurken görebildi ve ayakları dikkatini çekmişti. Ayakları şişti diyor. Vücut alt üst olmuş Demet. Vücudu dengesi alt üst olmuş. Normaldir bir yerlerinin şiş olması. Evet, bu iğneden bahsetmiştim, zayıflama iğnesinden. Ne yazık ki, ne yazık ki, bu zayıflama iğnesinin yan etkilerinin çok fazla olduğunu biliyorum. Ben de bundan 7-8 sene evvel zayıflama iğnesi kullandım ve, ama ben şöyle kullandım. Bodrum'da, olduğum bir yaz dönemiydi. Bodrum'daki evde olduğumuz bir dönemdi.
Bir türlü kilo veremiyorum. Kiloyu vermek istiyorum, bir türlü veremiyorum ve 14-15 kilo fazlam var. Sağlık için zayıflamam lazım. Bu zayıflama iğnesini duyuyordum arkadaşlardan. Ne yaptım? Bilinçli insan, her insanın yaptığını yaptım. Doktora gittim, hastaneye gittim. Dahiliyeciye ben dedim bu iğneye başlamak istiyorum. Uygun görürseniz reçete edin ve ben başlayayım. Beni muayene etti. Kan testlerimi yaptı. Karaciğer değerlerime baktı. Çünkü pankreasa, karaciğere dokunmazsa başlatıyor size. Herkese başlatmıyorlar bu iğneleri. Doktorlar değerlere baktıktan sonra. Doktor izin verse başlarsanız başınıza sıkıntı gelebilir. Ve ondan sonra bana dedi ki siz bu iğneye başlayabilirsiniz. Ve ben 10 gün sonra tekrar kontrole gittim iğneye başladıktan sonra. Yine beni muayene etti. Devam dedi. Gayet iyi gidiyorsunuz dedi. Devam dedi ve ben kısa sürede hakikaten o zaman 7-8 kilo verdim. 7-8 kilo verdikten sonra gerisini kendim hallettim. Ama bir süre sonra o verdiğim kiloları tekrar aldım arkadaşlar. Bu iğneyle zayıflayabiliyorsunuz. Güzel zayıflatıyor. Kısa sürede zayıflatıyor. Ama bıraktıktan sonra disipline uymazsanız, yeme içme disipline uymazsanız, spor yapmazsanız tekrar alabiliyorsunuz. Sonra ben başka türlü yeniden zayıfladım çok şükür. Şu anda istediğim kilodayım, iğnesiz. Başka türlü, onu bir başka yayında anlatırım size. Sağlıklı bir başka türlü. Fakat Fatih Ürek'in bu zayıflama iğnesini kullandığını yeni daha yani yeni son anlarında, son günlerinde kullandığını öğrendim arkadaşlar. Onu iyi tanıyanlar bu zayıflama iğnesinin bir zararı olmuş mudur diye de soruyorlar. Peki dostlar, e, Elif aynen öyle diyor. Gerek yok ona diyor. Elif, bir saat yürüyüş yapın, kalori düşürün, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yediğiniz, içtiğiniz, dikkat edin, acayip kilo verirsiniz. Aynı kiloda kalırsınız Elif. Evet, Elif gençlikte öyle oluyor da belli bir yaştan sonra kolay kolay spor da yapsan, yediğine içtiğine dikkat de etsen, vücudunda bir rahatsızlık olabiliyor mesela. O sana kalori yaktırmıyor biliyor musun? Allah korusun bazı rahatsızlıklar var. E, işte onların ortaya çıkarılıp tedavi edilmesi gerekiyor öncelikle. Bunlar gençler için geçerli değil bu söylediklerim. Orta yaştan sonra bazı kişilerde böyle bazı ilginç rahatsızlıklar çıkabiliyor. Mesela guatr. Guatr olan insan kolay kolay zayıflayamıyor ve kilo alıyor. Kalori yakamıyorsun filan gibi yani. Ama yine de spor, yürüyüş bunlar çok önemli. Diyet yapmak, her şeye yememek, undan uzak durmak arkadaşlar. Unlu mamullerden uzak durmak. Ekmeği kesin bakın. Kesin ekmeği. 15 gün sonra göreceksiniz. 1,5 kilo, 2 kilo vermiş olursunuz. Kesin ekmek yemeyin, poğaça yemeyin, bisküvit yemeyin. Ne bileyim ben kuru pasta yemeyin, pasta yemeyin. Emre Yılmaz, abi bana güzel bir söz söyler misin? Kulağıma küpe olsun, güzel bir tavsiye olabilir diyor. Çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçme Emre. Ne iş yapıyorsan, öğrenciysen de çok çalış. İdeallerin için çalış, her zaman çalış. Çalışan kazanır. Matrix en basit. Esenlikler Bilal Bey, sizi severek izliyorum. Sevgiler diyor. Elif, Roy Official, evet. Nur Hayat, Aykoçlar güzel yiyecekten uzak durmak. Nur Hayat, güzel yiyecekten uzak durmak dedin ya. İnan bana sağlıklı gıdalar içinde de öyle güzelleri var ki. En basit şu anda aklıma geleni söyleyeyim olur mu? Kapya biber yedin mi hiç? Kapya biber yedin mi? Kapya biberin tadını biliyor musun? Kapya biber herkes biliyordur da bilmeyenler için. Hani böyle kırmızı biber geniş olan ama ince uzun olan değil. O kırmızı acı biber o. Geniş olan kırmızı biber. Ya ondaki tat, ondaki nefaset çok az gıdada vardır biliyor musun? Hani güzel olan, tadı güzel olan şeyler hep neyse demin bir şey yazdın ya tam öyle değil. Güzel olan şeyler zararlı diyorsun ya. Tam öyle değil. Mesela yeşil zeytin. Ben büyük zevk alıyorum yeşil zeytin yemekten. Günde sabahları 20 tane falan yiyorum arkadaşlar. Yeşil zeytin. Öyle bir tat veriyor ki bana. Ve size müthiş bir enerji verir.
Günde 10 tane yiyin, siz bana bakmayın. 6 tane yiyin. Yeşil zeytin öğlene kadar sizi tok tutar. Bir deneyin bakın. Günde 6 tane her sabah ya da 10 tane yeşil zeytin yiyin. Öğlene kadar başka bir şey istemezsiniz. Ben hem yeşil zeytin yiyorum hem siyah zeytin yiyorum sabah kahvaltıda. 20 tane, 25 tane ikisinden de. Bana bakmayın, siz benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Evet, yani dostlar, Bilal Bey sizi yıllardır tanımam ama yayınınızı ilk defa izliyorum. Afra ve Mert'e olan yoğun desteğiniz çok dikkat çekici. Bu neden kaynaklı çok merak ediyorum. Kim yazdı bunu? Gan Morris ha? Gan Morris. Teşekkür ederim. Ya çok başarılılar ve bu desteği hak ediyorlar Gan Morris. Onlara olan sevgim, onlara olan desteğimin kaynağı ne zamana dayanıyor? Yalı Çapkın dizisi başladığı zaman bu iki oyuncuyu oyuncu olarak çok beğendim. İşlerini çok iyi yapıyorlar dedim ve birbirlerine de çok yakıştıklarını gördüm. Takdir edersin ki yarım asıra varan mesleki tecrübeyle de bunların gerçek hayatlarında da aşk yaşadıklarını hissettim. Ekranda onları izlerken. Ben başka türlü izliyorum. Herkes gibi izlemiyorum. Kendi mesleğimin bazı bana verdiği içgüdüler var. Bazı sorular var kafamda. Her diziyi izlerken o soruların cevabını mutlaka ararım oyuncularda. Özellikle başrol oyuncularında. Senaryoda ararım, oyuncularda ararım, mekanlarda ararım. Sahnelerin ışıklarında ararım. Ben onlara da bakarım. Kostümlere bakarım. Arkadaki dekorlara bakarım. Ve bunları gazeteci gözüyle izlediğim için ve bu çocukları da izlerken ekranda başrol oyuncularını Afra ve Mert'i izlerken onların aralarında özel bir enerji olduğunu hissettim. Fark ettim. Ve sonra gözlemledim, biraz daha gözlemledim. Bir iki röportajlarını kendilerine mikrofon uzatıldığı zaman filan da baktım onlara ve yakaladım. Dedim ki bunların arasında aşk var. Bu çocuklar bir ilişkiye başlamışlar. Birbirlerine yok o değil pardon. Bu çocuklar arasında birbirlerine duydukları bir etkileşim var, bir enerji var. Birbirlerini beğeniyorlar ve birbirlerine bunlar kendi içlerinde tutkuyla bağlılar. Yani bir şey var bunların arasında. O zaman Afra Mert Yazıcıoğlu'yla sevgiliydi ve birbirlerine hiçbir şekilde açılamıyorlardı. Ama ikisi de birbirlerini beğeniyorlardı. Nitekim sonra ayrıldıktan sonra da o aşkın başladığını artık daha da iyi anladım. Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra da daha da iyi anladım ve onların birbirlerini sevdiğini ilk söyleyen gazeteci, ilk söyleyen televizyoncu benim. Ekranlarda söyledim. Birbirleriyle ilişkileri var şeklinde ekranlarda söylemiştim. Çok iyi oyuncu. İkisi de çok iyi. Gerçekten çok iyi oyuncular. Bakın yani bu işi bilerek yapıyorlar. Oyunculuğu, senaryodaki yazılanları gerçekleştirir gibi o senaryoyu yapmaya çalışır gibi değiller. Gerçekten bir usulleri var. Kendilerinin oyunculuk yöntemleri var. Ve o yöntemi uyguluyorlar. Ve hep oturtuyorlar biliyor musunuz? Yani konservatuvarda oyuncu adaylarına öğretilen gibi onların da kendi usulünce oyunculuklarını sergileme yöntemleri var. Ve Mert için de bu geçerli, Afra Saraçoğlu için de geçerli. Nitekim bu söylediklerimi dün de konuştuk şu tarafını, onu tekrar konuşacağım madem öyle. Ben öğretmen dizisi olarak hatırlamıştım, söylemiştim ve beni düzelttiniz yorumlarda. Teşekkür ederim. Afra Saraçoğlu'nun bir başka dizisinde neydi ismi yine onu unuttum. Hatırlatırsanız sevinirim. Kömürlük sahnesindeki canlandırdığı rolü, oradaki yaptıklarını ta Brezilya'da insanlar konservatuvarda oyunculuk dersinde koca profesör örnek gösteriyor Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğunu. Sınıfta anlatıyor. Brezilya'dan bir takipçim yazdı bana o olayı. Afra Saraçoğlu'nun sınıfta öğrenciler tarafından nasıl hayranlıkla
videodan, YouTube'daki videodan, dizinin sahnesinden e, ders olarak o gün tekrar gösterildiğini, hocaların nasıl Afra'nın oyunculuğunu örnek oyunculuk olarak anlattığını. Mert Ramazan Demir için de öyle. Metruk Adam, Metruk Adam kötü bir filmdi arkadaşlar. Ben bunu o ilk günlerde söylediğim zaman benim üzerime çullandınız. Beni linçledi Mert Ramazan hayranları. Hayır, ben Mert Ramazan Demir için söylemedim bunu. Metruk Adam filmi kötü bir film. Senaryosu kötü bir senaryo. Çekimleri kötü. Kurgusu kötü. Montajı kötü. Ama orada Mert Ramazan Demir diye bir adam, bir oyuncu o kadar dikkat çekici ki, o kadar öne çıkıyor ve o kadar güzel canlandırma yapıyor ki, oyunculuk yapıyor ki. O berbat filmi Metruk Adam'ı bütün dünya çapında ilk 5'e soktu. Bazı ülkelerde ilk 2'ye girdi. Bazı ülkelerde bizim gibi birinci oldu. Bütün rekorları kırdı. Netflix'in bütün rekorlarını kırdı. Kim sayesinde? Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu, sevimliliği, insanlara da bıraktığı etki, hayranlık sayesinde. Yani film kötü de olsa Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir her zaman o filmde yıldız gibi parlıyor. Bunu kimse yapamaz ya. Hakikaten bakın bunu Türkiye'de başka kimse yapamaz bunu. Film kötü, senaryo kötü. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı diziler 2 reyting aldı. Anlatabiliyor muyum? Hangi dizi mesela? En son e, aile dizisi biterken 2 reytingle bitti ve erken bitti. Ama başında Kıvanç Tatlıtuğ var başrol. Serenay Sarıkaya var. Mert Ramazan Demir'in başına böyle bir şey gelmez biliyor musunuz? Kolay kolay. Gelmez. O varsa o filmin içinde, o dizinin içinde yürür gider. Peki. Yani demin soran arkadaş neden bu gençlere böyle büyük destek veriyorsunuz diyen arkadaş. Bu ikisi özel. Hakikaten özel. Siz de anlayacaksınız. Daha anlamadıysanız anlayacaksınız. Evet. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu şu anda neredeler arkadaşlar? Onlar için Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlarıyla tatile gittiğini, Mert Ramazan Demir'in e, bir kız arkadaşıyla tatile gittiğini söyleyenler var. Antilere sakın inanmayın. Antilerin hiçbir söylediğine inanmayın arkadaşlar. Onları yıpratmak için, onları gözden düşürmek için bir sürü yalan şey uyduruyorlar. Doğru haberi bir dakika Mert iyi oynamasaydı çok kötü bir çekim yaptılar. Çok kesti. Ya, yanlış yerlerden kestiler. Stoak. Çok kestiler bir de yanlış yerlerden kesiyorlar. O küçük kız mesela son sahnelere doğru taksiden kapıdan iniyor. Taksinin arkasından dolaştığını göstermiyor bize yönetmen. Hop bir bakıyoruz arka koltuğa oturmuş filan. Çok saçma sapan şeyler yazdılar. Sıla Deveci o kadar uyduruk şeyler yazıyorlar ki. Afra diyorlar arkadaşlarıyla tatile gitti. Hani Mert'le birlikteydi. Mert Ramazan Demir için diyorlar Mert Ramazan Demir İngiltere'ye gitti, İskoçya'ya gitti. Neymiş işte o yakalandığı kızla gitmiş filan falan. İnanmayın. Bu antilerin söylediklerinin hiçbirine inanmayın arkadaşlar. Yani zaten Mert de Afra Saraçoğlu da öyle insanlar ki bir yere bir gitseler mutlaka bir şekilde geride kalanlara bir şekilde nereye gittiklerini, ne yaptıklarını belli ediyorlar. Kendilerini tutamıyorlar. Tutamıyorlar. Bir story'dir, bir başkasının storiesinde gözüküyorlar ya da kendileri bir story paylaşıyorlar. Zaten sizler hemen her şeyi anlıyorsunuz. O yüzden antilerin söylediklerine inanmayın. Diyorlar ki işte Afra Saraçoğlu için arkadaşlarıyla, arkadaşların sevgilileriyle ve o sevgililerinin bir erkek arkadaşıyla Afra Saraçoğlu tatile gitti. Mert Ramazan Demir Akyaka'da görüldüğü o kadınla İskoçya'ya gitti bu sefer falan. İnanmayın. İnanmayın arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Ve Mert Ramazan Demir ile Miray Daner'in Disney Plus için çekilen Bize Bir Şey Olmaz dizisinin Şubat ayında yayınlanacağını dün paylaştı biliyorsunuz Disney Plus. Şubat ayında yayınlanacak şeklinde. Umarım Afra Saraçoğlu'nun dizisi de
daha geç tarihe bırakılmaz. Onun için de Mart'la Haziran ayı arasında yayınlanacağı söylenmişti. Umarım onun dizisi de geç tarihe bırakılmaz. Ve iki diziyi de, iki ünlü oyuncunun dijital dizilerinin de geç olmadan izleriz. Bu arada Mert Ramazan Demir'in yeni karakteriyle ilgili, yeni oynayacağı Yusuf karakteriyle ilgili çalışmaların da bayağı olgunlaştığını, o dizinin kastının da şu anda yarıdan fazlasının tamamlandığını duydum. Çekim yerlerinin falan her şeyin hazır olduğunu duydum ve yakında bu konuda da açıklama yapılacak arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki benim yayınlarımı izliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki 60'tan fazla ülkeden bizi izleyen dostlarıma selam olsun.